Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tarot üçlü ilişkiler, eylem planı nedir? Öncesindeki sorularımız, buna sebep olan şey ne? Daha fazla senin için ne yapar? Sana karşı hangi duygu ve düşünceye sahip? Ve eylem planı nedir? Üçüncü kişi ile netleşmeyen kısım nedir? Üçüncü kişiye hangi duygu ve düşünceye sahip? Üçüncü kişiyle iletişimi nasıl ve yakın zamanda hangi duyguyla yüzleşirler? Lütfen ben kartlarımı karıştırdığımda siz de kalbinizdeki kişiye odaklanın. Bakalım kartlar kolektif enerjide bize nasıl rehberlik edecek ve sorularımıza cevap verecek. Öncelikle şu andaki bulunduğunuz durum, kalbinizdeki kişiyle buna sebep olan şey ne olmuş olabilir? Buradaki enerji ne? Şu an buna sebep olan yaşadığınız enerji size karşı, aslında siz daha duygularını yoğun yaşayan birisiniz ve belki de bu duygularını ona karşı gösterdiniz. Beklediğiniz şey karşı taraftan aynı şekilde duygusal göstereceği adımlar ya da planlar ya da eylemler de olabilir. Çünkü sen buraya kadar şu an yapman gereken noktayı yapmışsın ve aynı şekilde denge olsun diyerekten bekleme enerjisine girmişsin. Ama bunu yaparken fark ettiğin şey seni ikilemde bırakmış ve kafanı karıştırmış. Sanki bir şeyleri gizlemiş gibi, saklamış gibi. Biraz hani böyle netlik size kazandırmamış. Kaçar pozisyonda olmuş ya da sizin cevaplarınızı, beklentilerinizi size sunamamış. Buradaki kafanızı karıştıran şey aslında cevaplarını alamadığınız bir durum olmuş. Peki daha fazla senin için ne yapar? Burada senin için ne yapacak? Daha fazla ilerleyecek mi? Evet, senin için daha fazla ilerleyecek ve aydınlatacak sizi. Nedir bu? İlk başta hani alamadığın soruların cevapları, o duygusal adımlar, eksik gördüğün her ne varsa artık burayı aydınlatmak ve size daha böyle güneş kartı çıktı, daha çocuksu enerjide, mutlulukla adımlar atacak. Yani sizi böyle yüzünüzü güldürecek, o kafanızdaki soru işaretlerinizi aydınlatacak ve belki de neden olduğu ve burada merak ettiğiniz ne varsa belki burası açıklık getirecek ya da size daha dürüst olup nedenlerini söyleyeceği bir süreç olacak. Daha fazla şey sizin için evet yapacak. Peki sana karşı hangi duyguya ve düşünceye sahip? Bakalım gerçek anlamda hangi duyguları, hangi düşünceleri size karşı yaşıyor? Burada duygu ve düşüncesinde karşı tarafın da aslında biraz karmaşası var. Kaygıları ve korkuları var. Kalp kırıklığı olabilir, kaybetmek olabilir, üçüncü kişilerin enerjileri olabilir. Ama her şeye baktığı zaman burayı sizinle tamamlanacağı ve şifalanacağını düşünüyor. Yani evet ben bunları yaşıyorum ama sen beni yüceltiyorsun. Ya da o çocuksu yanımı çıkartıyorsun, şanslı hissettiriyorsun. Yanındayken zaten bambaşka birine dönüşüyordur enerjisi büyük bir ihtimalle. Sanki hani
kopuk olduğunuzda tedirginlik yaşayabilirsiniz. Bu da onun biraz kuruntu ve kaygılarından dolayı. Burada duygusal anlamda da evet, farkında bazen size küçük adımlar attığını, hani burada böyle aslında kıtlık diyelim, hani az verdiğinin farkında, üzdüğünü, sanki hayatında beklediği bir şey var dünyasında. Bu iş olabilir ya da çözümlemesi gereken bir nokta olabilir. Burayı çözümlediği zaman işte o duygusal anlamda daha köklendiğini, daha büyük adımlarla geleceğini göreceksiniz. Belki kişisel olarak da kendinin yaşadığı sorunlar var. Ya da buraya size tam göstermeyişinin nedeni burası da onu engelleyebilir. Peki eylem planı ne? Buradaki eylem planı nedir size karşı? Eğer burada iletişiminiz yoksa ya da bir çatışma yaşıyorsanız ya da bir kargaşanız varsa ya da ağır adımlar geliyorsa, bunun arkasında nedir? Sözlerinizde ifade ettiğiniz ama burada bir öfkenizi de gösterdiğiniz, kıskançlık enerjisi de olabilir burada. Ya da ben burada hak ettiğimi göremediğim, hani o ilk başta düşünce enerjiniz neyse aslında burayı tamamlıyor. Evet, bunları yaşıyorsun ama dediği tek şey nokta, yani son noktaya geldiğimizde net eylem planında senin istediğin gibi köklenmek, başlangıç yapmak, seni zirveye taşımak ve buradaki o kaygı ve korkuları veya ikilemde kaldığınız, çatıştığınız her ne varsa burada değnek asıyla sıfırlanacağınız ve fırsatınızın tekrardan başlayacağı ve büyük bir adım ve eylemle olacağını, yani sizin için büyük bir planı var, büyük bir adımla gelecek ve büyük bir ihtimalle bu halletmesi gereken neyse burayı hızlı bir şekilde aslında çözümlüyor artık. Yani tıkanıklığı ne varsa açılmaya başlıyor ve bunu da size yansıtacağını gösteriyor. Peki üçüncü kişiyle buradaki netleşmeyen kısım nedir? Ne var burada? Aslında buradaki netleşmeyen şey netleşiyor. Buranın bir ani bir bitişi olacak. Ya da ani bir olay yaşayacaklar. Buranın bir sonlanması var. Aslında her iki taraf da birbirlerine şu an arkasını dönmüş. Ve kalbinizdeki kişi artık hayatıyla ilgili büyük adımlar, tamamlanmak, mutlu olmak ve büyük bir ihtimalle burada aranızda bir yıkım, bir iletişim yoksa size yol alma enerjisi var. Aslında artık karşı üçüncü kişi de aslında bir şeylerin farkında, kopuk bir enerjinin olduğunu, ne kadar bekleme enerjisinde olsa da hayır, ben döndüm ve ilerlemek istiyorum, sıfırlanmak istiyorum. Belki çocuksu gelebilir, belki ya hani olgun olmam gerekiyor ama hayır değilim, ben çocuksu enerjideyim ve ben burada bir mutluluğu istiyorum. Tamamlanmak istediğim bir nokta var. Bu da burada sizsiniz, çünkü burayla ilgili bir yıkım olmuş ve burada netleşmeyen neyse artık buranın da belki enerji olarak düşüncelerde artık bitmiş olduğu gözüküyor. Peki üçüncü kişiye karşı hangi duygu ve düşünceyi yaşıyor? Burada duygu düşüncelerine baktığımız zaman biraz karmaşık bir şekilde kendince bu zamana kadar burayı dengelemiş. Ama dengelerken de arka kısımda kendinden de çok verdiği bir nokta olmuş. Nedir? Mutsuz olduğu, belki hayatındaki birçok fırsatı kaçırdığını düşünmüş olabilir.
tıkandığını hissetmiş olabilir. Her ne kadar dengelese bile aslında arkada çok düşünen bir noktada var. Çok derin düşünen bir şeyleri, çok fazla bir şeyleri hesap yapan, planlayan biri de. Ve kafasında aslında evet, burada artık bir netleşme. Burada yine bir üçüncü kişinin enerjisi. Buradaki üçüncü kişi sizsiniz. Duyguları çıkıyor. Yani artık evet, burayı bir denge getirdim ama artık ilerletemediğini ve bir karar vermesi gerektiğini. Bu karar ona aslında bir nevi korkutsa da, bilinçaltında tedirginlik yaratsa da artık güç kazanma, o güçte artık ilerleme, hani artık tamam dediği bir noktada var. Aslında bu zamana kadar şöyle bir şey olmuş olabilir. Kendini ikna etmesi gerekiyordu bu yolda. Belki de şu an artık görmeye başladı ve kendini ikna etti. Artık burayı dengelemek yerine kendi hedeflerini, kendi duygusallığını ya da kendi sevgisine yol alma enerjisinde. Peki üçüncü kişiyle iletişimi nasıl? Üçüncü kişiye baktığınız zaman belli bir dönem dengede evet, aslında aydınlattığı, değerli hissettiği, duygularını koyduğu bir enerji varmış. Ama bu artık geçmişte olmuş. Şu an artık arkasını döndüğü, şu an yapması gereken neyse hayatla ilgili, aslında işi olabilir, çevresi ya da maddi olarak da olabilir. Burayı onarmak. Evet, eskiden diyor ben böyleydim. Ama şu an artık burada siz varsınız ve buradaki iletişim isteği daha çok size yönelik ve üçüncü kişiye artık o eski dengeyi veya duyguyu getiremediği bir nokta. Ve üçüncü kişiyle bakalım yakın zamanda burası neyle yüzleşir, hangi duyguyu yaşar diyelim. Burası ne yaparsa yapsın her zaman zorlanacağı, verdiği emek bile aslında onu köşeye, yani büyük bir şeyler gösterip aslında ama yapamadığı bir durum. Ağır ilerlediği, bu bağlılıktan gitme enerjisinde, artık bu çatı altında mutlu olamadığını yüzleşeceği bir nokta olacak. Yani artık daha önceden belki büyük adımlarla gitmiştir. Şimdi nedir? Bir şeyleri dengelemek adına ağır bile olsa ama zorlandığı kısım. Artık hani bu zorlanmaya da gelemediği bir enerji var. Ve burayı artık dedim ya ilk başta, önce kendisini ikna etmesi gerekiyordu. Belki de artık yaptığı her şeyin ilerlemediğini görünce ve artık burayı diyor ki evet, buranın artık bitirme enerjisinde ya da enerji olarak ya da düşünce olarak artık bir şeyler vermeme isteği var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.